Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bu akşam sizler için gerçekten çok zarif bir örnek hazırladım. Özellikle videomuza geçmeden önce sizlere çok kısa bir eee, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü benim için belki de yaşayabileceğim en ağır dönemi yaşadım. Ama sizlerle birlikte olmak ve örgü örmek bana bu dönemde en iyi gelen şeylerden bir tanesi oldu. O yüzden hem yanımda olup hem de değer verip takip ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu model özellikle angora yünlere çok yakışıyor. O yüzden ben de anlatımda sizler için angora yün tercih ettim. 3 numaralı misina şişimde benim bildiğim macir ilmeği diye bir atma tekniği var. Onunla atarak başlarsanız gerçekten güzel bir görüntüsü oluyor. Ben de bu akşam anlatmaya, daha doğrusu biraz göstermeye çalışacağım. Normalde klasik bir atma şekli vardır bu şekilde. Bu ilmeği bir önden bir de bu şekilde arka taraftan alarak atıyoruz arkadaşlar. Bakın normal olanı böyle. Önden alıyoruz. Buradakinde bir önden bir de arka taraftan alıyoruz. O yüzden videoyu hafif daha yavaşlatıp da burayı da çalışabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince yavaş bir şekilde bu modelimiz için ilmeklerimi atıyorum. Bu desenimiz için 8 ve 8'in katlarından oluşan ilmek sayısı atıyoruz arkadaşlar. Daha sonra sonuna bir tane ilmek ekliyoruz deseni tamamlayabilmek adına ve daha sonra 2 adet kenar ilmeği ekliyoruz. Bu şekilde sayımızı oluşturacağız. Ben de sizler için 2 desen çalışması yapacağım. İlmeği bir önden bir de böyle arka taraftan kalın bir ipin üstüne kurarak boncuk başlama ya da macir ilmeği olarak da tabir ettiğimiz şekilde çalışabilirsiniz. Bu ters görüntüsü. Buradaki de ön yüze kalan görüntü. Ben aslında buradaki bölümünü daha çok seviyorum. O yüzden ister o taraf ister bu taraf hangisini beğeniyorsanız o şekilde çalışabilirsiniz. Hemen bunun üzerine lastik uygulamasını yapmadan birinci sırayı kurmaya başlıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi ipim arkada tekrar örmeden sağ şişime alıyorum ve kalan 7 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani örneğimiz 8 ilmekten oluşuyordu. Birinci ilmeğimizi örmeden aldık. Kalan 7 tanesini de ters örgü örerek ön yüzdeki kuruluma başladık. Bir örme, 7 ters. İkinci desene geçiyorum. Yine bir ilmeği örmeden aldım ipim arkada. Devamında 7 tane ters ilmek örüyorum. Ve en son yine ipim arkada bir ilmeği örmeden alıp kenar ilmeğimi ters örerek sıramı tamamlıyorum. Tersine ikinci sıramıza döndüğümüzde yine kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters ilmek, kalan 7 tane ilmeğimizi de düz olarak görüldüğü gibi uyguluyoruz. Bir ters 7 düz. İkinci desene geçtim. Bir tane ters ördüm. Devamında 7 adet düz ilmek örüyorum. Yine bir ters ve kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Geldik ön yüze, örneğin 3. sırasına kenar ilmeğimi örmeden aldım. Birinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra 3 adet ters örüyorum. 3 adet tersten sonra dördüncü ilmeğimi düze çeviriyorum ve tekrar yanına 3 adet ters ilmek örüyorum. İkinci desene geçelim. Bakın bir ilmeği örmeden aldım. Örmeden aldıktan sonraki 7 ilmeğimin ilk 3 tanesini ters örüyorum. Dördüncü ilmeğe geldiğimde düze çeviriyorum ve tekrar yanına 3 adet ters ilmek örüp yine örmediğimiz bir düz ilmeğimizi alıp kenar ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncü sıra örneğin tersine geldim.
Kenar ilmeğimizden sonra bir adet ters ilmek ve görüldüğü gibi 3 tane düz örüyorum. Sonrasında terse çevirdiğimiz ilmeğimiz bir ters ve yine 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, 3 ilmek düz. Yine bir ilmek ters ve kenar ilmeğimi örerek 4. sıramı da tamamlayıp ön yüz örneğin 5. sırasına geliyorum. 5. sıraya geldiğimizde artık ilmeklerimiz daha net bir şekilde görünüyor. Yine kenar ilmeğinden sonra ilk ilmeği örmeden alıp 3 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldıktan sonra görüldüğü gibi bir düz ve devamında 3 ters. İpimi arkaya aldım, örmeden aldım. 3 ilmek ters. Görüldüğü gibi bir düz ve tekrar 3 ilmek ters. En son bir düzümü örmeden aldım ve kenar ilmeğimi örerek sıramı ön yüzden tamamladım. 6. sırası tersi. Yine burada diğer sıralarda olduğu gibi ilmekleri gördüğüm gibi alacağım. Bir ters, ilmek düz. Bir ters, 3 ilmek düz. Yine bir ters, 3 ilmek düz. Bir ters, 3 ilmek düz. Bir adet ters örüp kenar ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Geldik örneğin 7. sırasına. Örneğe asıl şekil veren sırada bu şekilde bir görüntünüz olacak arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimizden sonra birinci ilmeğimizi örmeden alıyoruz ve yanına 2 tane ters örüyoruz. Bakın arkadaşlar, 2 tersimizi ördükten sonra düz ilmeğimizin 4. boşluğuna sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3 ve burası 4. Buraya battım, uzatılmış bir ilmek aldım. 2 tersten sonra. Burayı kaçırmayın. Bakın önce 2 ters örüp uzatılmış ilmek aldık. Devamında bir ters örüyorum ve aynı noktaya batıp ikinci uzatılmış ilmeğimi alıyorum. Tekrar bu düzü terse çeviriyorum ve aynı noktaya batıp üçüncü uzatılmış ilmeğimi alıyorum. Şöyle hafif elinizle düzeltebilirsiniz. Kısa kalıyorsa tekrar bir tane ters ördüm, yine battım ve 4. uzatılmış ilmeğimi alıp şöyle elimle düzelttim. Tekrar bir adet ters ördüm, yine batıyorum ve buradan bir adet ilmek alıp çekiyorum. Bu ilmekten sonra da bir tane tersiniz kalacak. Onu da örüp ilk desenimi tamamlıyorum. Bakın böyle. Yine ikinci desene geliyorum. İlk ilmeği örmeden aldıktan sonra 7 tane ilmeğimiz var, görüyorsunuz. Bunun birinci ve ikincisini ters olarak örüyoruz. 2 tersten sonra düz ilmeğin şöyle hafif açtırıp görebilirsiniz. 4. boşluğuna batıyoruz. Buradan bir tane uzatılmış bir ilmek alıyoruz. İpi öne bırakıp sıradaki ilmeği ters ördüm. Tekrar battım. İkinci ilmeği aldım ve ikinci tersimi ördüm. Buradaki ilmeği, düz olan ilmeği ters örüyoruz. Şöyle düzeltelim. Tekrar battım. Buradan üçüncü bir uzatılmış ilmek aldım. Şu şekilde ve üçüncü ilmeğimi ters ördüm. Tekrar bir adet uzatılmış ilmek, 4. ilmek, 4 ters oldu. Tekrar bir tane ilmek alıyorum. Bu benim 5. uzatılmış ilmeğim ve hemen yanına 5. tersimi de örüyorum. Buradan sonra bir adet örmeden aldığım düz ilmek ve kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. 7. sırayı bitirdik. Tersine 8. sıramıza geldik. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters örüp örneğe bakıyoruz. Bakın şöyle ayrı duran bir adet düz ilmeğiniz olacak. Bu ilk düz ilmeğimiz, onu ördüm.
Şimdi buradan sonra çıkarttığımız ilmekler var. Bakın bu şekilde. Şimdi birinci çıkartılmış ilmekle hemen onun arkasında sabit bir ilmek var. Bunların ikisini birlikte düz olarak kesiyoruz. Hep bu şekilde. Bakın bir çıkartılmış ilmek, burada da bir sabit ilmek var. Hemen ikisini düz olarak kestik. Yine çıkarttığım ilmek ve sabit ilmeği bakın ikisi birlikte düz olarak kestim. Yine aynı şekilde bakın ikisini birlikte kestim. Yine bakın burada bir çıkartılmış ve bir adet sabit ilmek, ikisini birlikte keserek bu şekilde artırdığımız ilmekleri kesiyoruz. Devamında bir düzümüz kaldı ve örneğimizi tamamladık. Araya bir tane ters örüp ikinci desene başlıyoruz. Zaten bu ilk ilmek kendini gösteriyor böyle ayrık durarak. Onu ördükten sonra bakın şöyle şişimle ayırtırıyorum ki görün diye. Bir çıkartılmış ve bir sabit. Burada yine bir çıkartılmış. Çıkarılan ilmekler ön tarafta kalacak bu şekilde. Bakın yine birlikte kestim. Devamında yine birlikte kesiyorum. Ve yine birlikte keserek burada bir tane düzümüz kalıyor. Şuradaki son ikili ilmeği keserken takıldı. Düzelttim. Ve bir tane düzüm kaldı. Onu ördüm. Devamında bir ters ve kenar ilmeğimizi örerek yine tersindeki 8. ve son sıramızı tamamlamış olduktan sonra ön yüzde örneğimiz oluşmuş oldu. Buradan sonra hemen birinci sıraya geçiş yapacaksınız. Yani kenar ilmeğinden sonra bir adet ilmeği örmeden alıp 7 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yani birinci sıra tekrarından 8. sıraya kadar aynı işlemleri diğer sıraları tekrarlayarak yapıyoruz. Ben de sizler için hemen şöyle birinci sırayı sizlerle birlikte görerek örmek istedim ve sonuç olarak bu şekilde oluşmuş oldu. Tabii ki bu modeli daha kalın bir yünle çalışabilirsiniz elbet. Fakat çok zarif böyle kirpik kirpik duran bu modeli ben angora yüne daha çok yakıştırıyorum. Tabii tüylü yün sevmiyorum, ben bunu kullanamam derseniz yine aynı kalınlıkta tüysüz olanları da var bu yünlerin. Ama bunun verdiği havayı da onlar katmıyor açıkçası. Onlar tığya daha çok yakışıyor ama yine de sizlere fikir olsun diye belirtmek istedim. Benim elimde böyle güzel bir krem tonum vardı. Onunla modelimizi çalıştım. Düzü, tersi, kolay, çabuk ilerleyen bir model oldu arkadaşlar. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.